İnsanlar doğuştan mı kötüdür, yoksa yaşadıkları şeyler mi onları o noktaya getirir? Bugün dinleyeceğin hikaye tam olarak bununla ilgili. Merhaba dostum, ben Kübra. Başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olabilirsin. Hazırsan başlayalım. Ben Yusuf, 23 yaşındayım. Köyde büyüdüm. Sabahın köründe kalkar, daha ayılmadan ahıra girerdim. Üstüm başım hep aynı. Çamur, saman kokusu. Hayvanlara bakar, süt sağar, yem verir, ahırı temizlerdim. Günlerim böyle geçerdi. Babam sert bir adamdı. Öyle uzun uzun konuşmayan ama bir bakışıyla seni olduğun yere mıhlayan sert bir mizacı vardı. Ne yapmam gerektiğini, ne yapmamam gerektiğini o bakışlardan anlardım zaten. Yanlış yapınca bağırmazdı bile çoğu zaman. O daha kötü. Sessizliği geriyordu beni hep. Annem ise yumuşak, sessiz, iyi huylu bir kadındı. Sabah erkenden kalkar, tandırı yakar, ekmek yapardı. Ben içeri girince hemen çay koyardı önüme. Aç kalma kuzum derdi hep. Ama o da yorgundu. Yüzünden belliydi. Yıllardır hem bizim hem babanın kahrını çekti. Gıkını bile çıkarmadı. Ev kalabalıktı. 6 kardeştik. Ben en büyüğüydüm. Yani sorumluluk direkt bendeydi. Küçükler bana abi gibi değil de yarı baba gibi bakardı. Biri peşimde dolanırdı. Biri bir şey sorardı. Biri ağlardı. Gün boyu koştururdum. Ama akşam olunca içime bir boşluk çökerdi. İş biterdi. Herkes evine çekilirdi. Ben de damın üstüne çıkardım. Tek başıma otururdum. Telefonu elime alırdım. Reels izlerdim. Işıklar, kalabalık, arabalar, insanlar. Herkes bir yerlere yetişirdi. Herkes bir şey yapıyor gibiydi. Ben bakardım öyle. Sonra kafamı kaldırıp köye bakardım. Zifiri sessizlik. Aynı evler, aynı sokaklar. Tam o sırada telefon titredi. Emre yazmıştı. Liseden arkadaşımdı. Yıllar önce İstanbul'a gitmişti. Arada yazardı bana. Lan hala köyde misin sen? Gel diyorum sana. Burada iş var, hayat var. Zaten bir süredir çağırıyordu beni. O da orada yalnızdı. Birbirimize destek oluruz diyordu. Ertesi gün yine aynı işleri yapıyordum ama kafam hiç orada değildi. Elimde yem kovası vardı ama aklım İstanbul'da dönüp duruyordu. Babam bir şey söyledi, 2 kere tekrar ettirdim. Çünkü dinlemiyordum. Sadece orada duruyordum. Akşam olunca yine dama çıktım. Telefonu elime aldım. Emre'nin attığı fotoğraflara baktım. Kalabalık ortamlar, ışıklar, insanlar. Kendimi o görüntülerin içine koyup düşünüyordum. Tam o sırada mesaj geldi. Lan hala düşünüyor musun? Gel artık. Bu sefer kaçmadım. Uzun uzun düşündüm. Sonra yazdım. Nasıl olacak? Hemen cevap verdi. Gel bir, gerisini hallederiz, ben buradayım. O an ilk defa gerçekten gidebileceğimi hissettim. Akşam sofrada bir anda söyledim. Ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Annem tedirgin oldu. Babam önce sustu. Sonra ağır ağır konuştu. Giden çok oldu dedi. Tutunamayan da çok oldu dedi. Ama ben geri adım atmadım. İçimdeki sıkışmışlık daha ağır basıyordu. Günlerce konuştuk. En sonunda babam gideceksen git ama geri dönmeyi bil dedi. Annem bir şey demedi ama gözleri doluydu. Çantamı hazırladım. Zaten çok eşyam yoktu. Gideceğim gün geldi. Evden çıkarken annem elimi tuttu, dikkat et dedi. Babam adam gibi dur dedi. Otobüse bindim, İstanbul'a gittim. Otobüsten indim, daha ayağımı yere basar basmaz bir duraksadım. Çünkü ortalık aşırı kalabalıktı. Herkes bir yerlere koşuyordu, kimse kimseye bakmıyordu. Çantayla ortada kaldım resmen. Nereye gitmem gerektiğini çıkaramıyordum. Etrafıma bakındım, tabelalara baktım ama kafam karışıktı. O sırada bir ses duydum. Lan Yusuf! Döndüm. Emre! Yanıma geldi, sarıldık. Konuşuyordu, anlatıyordu, alışcan diyordu. Ben çok bir şey demiyordum, sadece başımı sallıyordum. Çünkü hem yorgundum hem de etrafa bakmaktan konuşmaya odaklanamıyordum. Birlikte yürüdük. Yürürken etrafa bakıyordum. Yol genişti, arabalar çoktu, insanlar hızlıydı. Köydeki gibi değildi hiçbir şey. Eve gittik. Kapıyı açtı, içeri girdim, bir durdum.
Ev dediği tek odaydı. Küçük bir mutfak köşesi vardı ama doğru düzgün bir şey yoktu. Yatak yerdeydi. Her şey sıkışıktı. Emre rahat davranıyordu. Alışırsın dedi, geçti. Ben belli etmedim ama beklediğim gibi değildi. Yine de tamam dedim çünkü artık geri dönüş yoktu. Akşam biraz oturduk. Dışarı çıkalım dedi ama gitmek istemedim. Yorgundum. O çıktı. Ben evde tek kaldım. Etraf sessiz değildi ama yalnızdım. Bu farklı bir şeydi. Bir süre oturdum. Sonra kalkıp camdan baktım. Aşağıda insanlar geçiyordu, arabalar geçiyordu. Hayat akıyordu ama ben sadece izliyordum. Gece olunca yere yatak serdim. Uzanıyordum ama uyuyamıyordum. Sürekli bir ses vardı. Araba sesi, korna, konuşmalar. Sağa döndüm, sola döndüm ama uykum gelmedi. Bir ara kalktım, su içtim, tekrar yattım. Gözümü kapattım ama kafam doluydu. Doğru mu yaptım, burada ne yapacağım, nasıl olacak? Hepsi üst üste geliyordu. Sonra kendime geldim artık geri dönüş yok dedim. Bunu deyince biraz sakinledim. Tam rahatlamadım ama en azından kabullendim. Sabaha doğru uyuyakaldım. Yeni hayatımın ilk gecesi böyle geçti. Sabah gözümü zor açtım çünkü doğru düzgün uyuyamamıştım. Kafam hala doluydu. Ama bir yandan da başladım artık hissi vardı. Yani ne olursa olsun bugün bir şeyler yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Etrafıma baktım. Küçük oda, yerde yatak, köşede Emre'nin dağınık eşyaları. Bir an garip geldi ama hemen toparladım kendimi. Emre hala uyuyordu. Sessizce kalktım, yüzümü yıkadım. Sonra camın önüne geçtim. Dışarısı sabahtı ama köydeki gibi sakin değildi. Yine hareket vardı. İnsanlar işe gidiyordu, arabalar akıyordu. Bir süre izledim. Biraz sonra Emre uyandı. Bana alışamadın diye takıldı. Ben de iyi olduğumu söyledim ama belli oluyordu zaten. Kahvaltı falan yoktu. Dolaptan bir şeyler çıkardı, ayaküstü bir şeyler yedik. Sonra konuya girdi, bana iş bakacağını ama hemen olmayacağını söyledi. Bu süreçte masrafları paylaşmam gerektiğini anlattı. Ben zaten bunu bekliyordum. Tamam dedim ama içimden sürekli cebimdeki parayı hesaplıyordum, ne kadar idare eder diye. Gün içinde o çıktı. Ben de evde durmak istemedim. Dışarı attım kendimi. Yürümeye başladım. Yalnız olduğumu, böyle nereye kadar gideceğimi, birinin hayatımda olmasının işleri toparlayacağını söylüyordu. Ben başta bu muhabbetleri gereksiz buldum çünkü derdim zaten geçimdi. Ama o bunu öyle bir anlatıyordu ki sanki evlenmek bir yük değil de çözüm gibi görünmeye başladı. Yani fark etmeden düşüncem değişti. Bir süre sonra bana tanıştırabileceği birinden bahsetti. Ciddiysen konuşursun dedi. Ben önce çekindim çünkü kendimi yeterli hissetmiyordum. Ama bir yandan da yalnızlık ağır geliyordu ve hayatımda bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyordum. Bir süre düşündüm, sonunda kabul ettim. Tanışma ayarlandı, kızın adı Zeynep'ti ve ilk karşılaşmamız öyle abartılacak, unutulmaz bir an gibi geçmedi. Aksine oldukça sade, sakin ve fazla beklenti yüklenmemiş bir buluşma oldu. Zeynep fazla konuşan biri değildi ama tavrı düzgündü, yüzü gülerdi ve o sakin hali insana tuhaf bir güven veriyordu. Ben de kendimi kasmadım, ekstra bir şey olmaya çalışmadım, olduğum gibi davrandım. Süslü cümleler kurmadım, hayatımı olduğu gibi anlattım. Çünkü zaten başka türlü davranacak halim de yoktu. Zamanla görüşmeye devam ettik ve konuştukça şunu fark ettim ki Zeynep sorun çıkaran biri değildi. Aksine anlayışlıydı. Ne işime laf ediyordu, ne maddi durumuma, yani beni zorlayacak hiçbir şey yapmıyordu. Bu da içimde bir rahatlık oluşturuyordu. Çünkü zaten hayat yeterince zordu ve ben bir de yanında sürekli şikayet eden, sorun çıkaran biriyle uğraşmak istemiyordum. O yüzden onun bu hali bana iyi gelmişti. Bu süreç çok uzamadı aslında. Çünkü ikimiz de olayı gereksiz yere uzatan insanlar değildik. Bir noktada karar verdik ve evlendik. Ama evlendikten sonra hayatın başka bir yüzüyle karşılaştım. Çünkü tek başına zor olan şeyler iki kişi olunca daha da ağırlaşmaya başladı. Kira arttı, mutfak masrafı arttı, faturalar arttı ve benim kazandığım para bunların hiçbirine yetmemeye başladı. Akşamları oturup uzun uzun hesap yapıyordum. Ne giriyor, ne çıkıyor, neyi kısmak lazım diye düşünüyordum. Ama ne kadar uğraşırsam uğraşayım sonuç değişmiyordu. Çünkü her seferinde açık veriyorduk. Hep bir eksik oluyordu. Ve bu durum yavaş yavaş üstüme baskı kurmaya başladı. Zeynep bu konuda yine ses çıkarmıyordu, sabrediyordu,
Elinden geldiğince idare etmeye çalışıyordu. Ama ben onun da her şeyin farkında olduğunu bildiğim için daha çok sıkışıyordum. Bu sırada Emre ile görüşmeye devam ediyordum. Arada eve geliyordu, durumumuzu görüyordu ve benim ne kadar zorlandığımı anlıyordu. Sonra bir gün yine bir çözüm gibi bir şeyle geldi ve tatil günlerinde birlikte yemyeli işlere gidebileceğimizi söyledi. Ben zaten yoruluyordum ama kabul ettim. Çünkü başka çarem yoktu. O noktadan sonra dinlenmek diye bir şey kalmadı. İzin günlerimde bile çalışmaya başladım ve bir süre böyle devam ettim. Ama bu tempo sürdürülebilir değildi. Çünkü hem bedenen hem de kafamda yavaş yavaş tükenmeye başladım. Tam bu noktada Emre bu sefer daha büyük bir fikirle geldi. Böyle gitmez dedi, birlikte iş kuralım dedi. Ve bu fikri öyle bir anlatmaya başladı ki sanki bütün sorunların çözümü buymuş gibi geliyordu. Ben hemen atlamadım çünkü artık eskisi kadar rahat güvenemiyordum ama o uzun uzun anlattı. Nasıl para kazanılacağını, işin büyüyebileceğini, bu şekilde başkası için çalışmak yerine kendi işimizin patronu olabileceğimizi söyledi. Ben onu dinlerken içimde bir umut oluştu ama aynı anda bir tedirginlik de vardı. Çünkü bu iş riskliydi ve ben zaten zor durumdaydım. Yine de kafamda şu düşünce ağır basmaya başladı. Belki de gerçekten başka çıkış yoktu. Emre bu işi öyle basit anlatıyordu ki zamanla benim de kafama yatmaya başladı. Temizlik işi kuracağız diyordu, ekip kuracağız diyordu, iş alacağız diyordu. Müşteri oturdu mu para zaten akıyor diyordu. Yani olay sadece bir adım atmaya bakıyormuş gibi görünüyordu. Ben başta mesafeli durdum ama her akşam aynı konuyu açtıkça o mesafe yavaş yavaş azaldı. Evde de bu konuyu konuşmaya başladım. Zeynep'e durumu anlattım, risk olduğunu söyledim. Ama başka çare de göremediğimi açık açık ifade ettim. Zeynep yine aynıydı, karşı çıkmadı, tartışma çıkarmadı. Denemeden bilemeyiz gibi yaklaştı ve bu beni rahatlattı çünkü en azından arkamda sorun çıkaran biri yoktu. Ama işin en kritik kısmı paraydı. Çünkü Emre planı ne kadar güzel anlatırsa anlatsın, ortada sermaye yoktu. Ve bu işin başlaması için para gerekiyordu. Ekip kurulacaktı, malzeme alınacaktı. Biraz da elde nakit olması gerekiyordu ki iş ilk başta dönebilsin. Benimse kenarda birikmiş hiçbir param yoktu. Bu yüzden borç aramaya başladım. Önce tanıdıklara sordum. Küçük küçük paralar buldum ama yetmedi. En sonunda kredi çekmeye karar verdim. Ve bankaya gittiğim gün imzayı atarken elim titredi. Çünkü aslında ne yaptığımı biliyordum ama geri de dönmedim. Çünkü kafamda tek bir düşünce vardı. Eğer bu iş tutarsa her şey düzelecek. Parayı çektim, aldım, götürdüm ve Emre'ye verdim. O an aslında mesele para değildi, mesele güvendiğim kişiydi. Çünkü ben bu parayı herkese vermezdim ama Emre'ye verdim. Çünkü İstanbul'a geldiğimde kapısını açan oydu. İlk işimi bulan oydu. Ve benim gözümde güvenilecek tek kişi oydu. O yüzden bu beni yarı yolda bırakmaz diye düşündüm. Başta her şey normal gidiyor gibiydi. Emre sürekli bir şeylerle uğraşıyormuş gibi davranıyordu. Orayla konuşuyorum diyordu, burayla görüşüyorum diyordu, birkaç güne halledeceğiz diyordu. Ve ben de buna inanıp bekliyordum çünkü zaten gündüz çalışıyordum, akşam yorgun dönüyordum ve çok sorgulayacak halim olmuyordu. Ama günler geçtikçe ortada somut hiçbir şey olmayınca içimde bir sıkıntı oluşmaya başladı. Sorular sormaya başladım. Ama Emre her seferinde konuyu geçiştiriyordu. Hep bir şey varmış gibi konuşuyordu ama hiçbir şey netleşmiyordu. Bu arada borçlar beklemiyordu, kredi ödemesi başladı, maaşım zaten zor yetiyordu. Bir de bu yük gelince iyice sıkıştım. Telefonlar geliyordu, ödeme tarihleri yaklaşıyordu ve ben her geçen gün daha çok daralıyordum. Zeynep hala ses çıkarmıyordu ama onun da her şeyin farkında olduğunu hissediyordum. Evdeki hava değişmişti. Konuşmalar azalmıştı çünkü aslında konuşulacak tek bir şey vardı. Para yoktu. Emre ise hala gelip gitmeye devam ediyordu. Sanki ortada hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyordu. Geliyordu, oturuyordu, muhabbet ediyordu, sonra çıkıyordu. Ve ben artık içten içe rahatsız olmaya başlamıştım ama açık açık da bir şey diyemiyordum çünkü verdiğim para ortadaydı. Ve geri almanın bir yolu yok gibiydi. Tam bu sıkışıklığın ortasında hayat bir darbe daha vurdu. Zeynep hamile kaldı.
Zeynep hamile olduğunu söylediği an ne hissedeceğimi bilemedim. İçimden bir sevinç geçti çünkü baba olacağım diye düşündüm ama o sevinç çok uzun sürmedi. Hemen arkasından bir korku geldi çünkü ortada düzgün bir hayat yoktu, para yoktu, borç vardı ve ben daha kendimi bile toparlayamamışken bir de çocuk sorumluluğu geliyordu. Zeynep ise her zamanki gibiydi, sakindi. Ne panik yaptı ne bana yük oldu ama bu durum beni rahatlatmadı. Daha çok düşündürdü. Çünkü her şeyi tek başıma taşıyormuşum gibi hissediyordum. O günden sonra geceleri uyuyamaz hale geldim. Yatağa uzanıyordum ama kafam susmuyordu. Sürekli hesap yapıyordum. Borçları, maaşı, masrafları, doğacak çocuğu. Düşünmekten kendimi alamıyordum. Zaten zor giden hayat içinden çıkılmaz bir hale gelmişti. Ve tam bu noktada Emre ortadan kayboldu. Aradım, ulaşamadım, yazdım, cevap gelmedi. Evine gittim, yoktu. Yani gerçekten yoktu. O an aslında her şeyi anladım ama kabullenmek istemedim. Birkaç gün bekledim, belki döner diye düşündüm ama dönmedi. Ondan sonra her şey daha da ağırlaştı. Çünkü mesele sadece onun gitmesi değildi. Ortada kocaman bir borç vardı ve o borç artık tamamen benim üstümdeydi. Telefonlar gelmeye başladı, bankalar arıyordu, ödemeler hatırlatılıyordu. Bazen açmak istemiyordum ama açmasam da değişen bir şey olmuyordu. Çünkü borç durmuyordu. Kafede çalışmaya devam ediyordum ama kazandığım para direkt borca gidiyordu. Eve kalan neredeyse hiçbir şey olmuyordu. Bu yüzden mecburen ekstra iş bulmaya başladım. Tatil diye bir şey kalmadı. Sabah başka işe gidiyordum, akşam başka işe. Sürekli koşturuyordum ama yine de yetişemiyordum. Eve geldiğimde konuşacak halim kalmıyordu. Zeynep farkındaydı ama yine de ses etmiyordu. Ne şikayet ediyordu, ne sorguluyordu. Ama bu durum beni rahatlatmadı, daha çok sıkıştırdı. Çünkü içimde biriken şeyi atacak bir yer bulamıyordum. Hamilelik ilerledikçe masraflar arttı, doktor kontrolleri, ihtiyaçlar derken ben sürekli hesap yapmaya başladım ama ne kadar uğraşırsam uğraşayım sonuç değişmiyordu. Hep eksik çıkıyordu. Bir noktadan sonra borçları döndüremez hale geldim ve son çare olarak tekrar kredi çektim. Aslında bunun çözüm olmadığını biliyordum ama başka seçeneğim yoktu. Borcu borçla kapatmaya başladım ve bu durum işleri düzeltmek yerine daha karmaşık hale getirdi. O süreçte içimde bir şey değişti. Eskiden bir şeylerin düzeleceğine inanıyordum ama artık sadece günü kurtarmaya çalışıyordum. Sabah kalkıyordum, çalışıyordum, para kazanıyordum, ödeme yapıyordum ve sonra her şey başa sarıyordu. Hayat bir döngüye girmişti. Tam bu haldeyken çocuk doğdu. Hastanede ilk kez kucağıma aldığımda bir anlığına her şeyi unuttum. Gerçekten durdum. Sadece ona baktım. Ama o his çok uzun sürmedi çünkü gerçekler hemen geri geldi. Masraflar, borçlar, hayatın yükü. Eve döndükten sonra ise Zeynep'in davranışları değişmeye başladı. Başta bunu normal karşıladım, loğusalık dedim, yorgunluk dedim. Ama günler geçtikçe durum farklı bir hal aldı çünkü evle ilgilenmemeye başladı. Yemek yapılmıyordu, ev toparlanmıyordu, çocukla bile mesafeli davranıyordu. Başta alttan aldım, üzerine gitmedim ama bir süre sonra bunun sadece yorgunluk olmadığını fark ettim. Çünkü günün çoğunu telefonda geçiriyordu. Özellikle TikTok'ta. Saatlerce kaydırıyordu. Bu da aramızda tartışmalara neden oldu. Çünkü ben zaten yorgundum, sinirliydim. Ve eve geldiğimde bu tabloyu görünce ister istemez tepki veriyordum. Ama yine de kendimi tutmaya çalışıyordum. Zamanla daha da değişti. İçine kapandı, uzaklaştı. Bazen başka odada sessizce telefonla konuşuyordu. Sorduğumda geçiştiriyordu. İçim rahat değildi ama neyin ne olduğunu da tam çıkaramıyordum. Artık aynı evde yaşayan ama tamamen ayrı dünyalarda olan iki insan gibiydik. Ve bir gün işten eve geldiğimde kapıyı açar açmaz bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim. Çünkü ev sessizdi ama bu alıştığım sessizlik değildi. Sanki bir şey eksikti. Bir boşluk vardı. Çocuğun sesi geliyordu ama Zeynep yoktu. Odalara baktım, mutfağa geçtim, balkona çıktım. Yine yoktu. O an panikledim. Hiç düşünmeden telefona sarıldım. Aradım, açmadı. Yazdım, cevap gelmedi. Başta kendi kendime çıktı gelir birazdan diye düşündüm ama zaman geçtikçe o düşünce yavaş yavaş dağıldı ve yerini garip bir sıkıntıya bıraktı. İçime çöken o hissi tarif etmek zordu çünkü ortada net bir şey yoktu ama bir şeylerin yanlış olduğunu da hissediyordum. Çocuk ağlıyordu,
Onu susturmaya çalışıyordum ama aklım sürekli telefondaydı. Gözüm ekranda, kulağım kapıda. Saat geçiyordu, hava kararıyordu ama o hala yoktu. Ve o noktada istemesem de kabul ettim. Gitmişti. Ne yapacağımı bilemedim çünkü tek başıma hem çalışıp hem çocuğa bakmam mümkün değildi. Çaresiz kaldım ve köydeki kız kardeşimi aradım. Sesi titreyen bendim bu sefer. Durumu anlattım, yardım istedim ve o da sağ olsun hiç düşünmeden kabul etti. Birkaç gün içinde geldi. Evde bir düzen kuruldu gibi oldu ama benim kafam hiç toparlanmadı. Sürekli aynı şeyi düşünüyordum. Neden gitti? Nereye gitti? Nasıl bu hale geldik? Bir gün telefonda gezinirken karşıma bir fotoğraf çıktı ve o an her şey bir anda netleşti. Facebook'ta Zeynep'ti, yanında başka bir adam vardı ve gülüyordu, rahat görünüyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. O an donup kaldım, ne hissedeceğimi bilemedim. Çünkü içimde ne varsa çöktü ama ilginç olan şu, tepki verecek gücüm bile yoktu. Ne gidip hesap soracak halim vardı ne de bunu büyütecek imkanım. Çünkü cebimde para yoktu. Boşanma davası açmak bile benim için lüks gibi görünüyordu. Bir süre daha böyle idare etmeye çalıştım ama hesap ortadaydı. Masraflar artıyordu, borçlar duruyordu, gelir yetmiyordu ve bu şekilde devam edemeyeceğimi anladım. Sonunda zor bir karar aldım. Çocuğumu ve kız kardeşimi köye gönderdim. Çünkü en azından orada bakımı daha kolay olur, masraf azalır diye düşündüm. İçime sinmedi ama başka çare de bulamadım. Otobüse bindirirken içimde bir şey koptu aslında ama belli etmedim. Geri döndüm. Eve geldim. Ev bomboştu. Ne bir ses vardı, ne bir hareket. Sadece sessizlik vardı ve o sessizlik insanın üstüne çöken bir şeydi. O an gerçekten yalnız kaldığımı anladım. Ama köye de gidemedim çünkü gitsem borçlar durmayacaktı. Çalışmam gerekiyordu, ödemem gerekiyordu. O yüzden devam ettim. Sabah işe gittim, akşam döndüm. Aynı döngü. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Eskiden içimde bir umut vardı. Bir şeylerin düzeleceğine dair bir inanç vardı. Ama o da yoktu artık. Sadece devam ediyordum. Çünkü durursam tamamen çökecekmişim gibi hissediyordum. Zaman geçtikçe günlerin birbirinden farkı kalmadı. Sabah kalkıyordum, işe gidiyordum, akşam dönüyordum. Aynı şeyler dönüp duruyordu. Ve sanki hayat ilerlemiyor da aynı yerde sıkışıp kalmışım gibi geliyordu. Borçları yavaş yavaş ödemeye başladım. Ama kolay olmadı çünkü her ay elime geçen para direkt bir yerlere gidiyordu. Kendime kalan neredeyse hiçbir şey olmuyordu. Ev artık sadece gelip yattığım bir yerdi. Eskiden en azından bir ses vardı, bir hareket vardı. Ama şimdi kapıyı açtığımda karşılayan kimse yoktu. İlk zamanlar buna alışamadım. Televizyonu açıp ses olsun diye bırakıyordum. Ama sonra onu da kapatıyordum çünkü kafa kaldırmıyordum. Zamanla daha da içime kapandım. Kimseyle konuşma ihtiyacı duymamaya başladım. İşten çıkınca direkt eve gidiyordum. Kimseyi aramıyordum. Kimse de beni aramıyordu zaten. Arada köyü arıyordum. Kız kardeşim çocuğa bakıyordu. Çocuğun sesini duyduğumda kısa bir an duruyordum. Ama ne diyeceğimi bilemiyordum çünkü baba olmuştum ama yanında değildim. Ve bu düşünce içimi kemiriyordu. Bir süre sonra borçlar azalmaya başladı. İlk defa biraz nefes alabilecek gibi hissettim. Ama yine de bitmemişti. Sadece eskisi kadar sıkışmış değildim. Bu süreçte fark etmeden değiştim. Daha temkinli biri oldum. Kimseye kolay güvenmemeyi öğrendim. Her şeyi sorgulamaya başladım. Çünkü eskiden biri bir şey söylediğinde direkt inanıyordum. Ama artık önce düşünüyordum. Bir gün iş çıkışı otobüste giderken camdan dışarı baktım. Yine aynı şehir, aynı kalabalık. Ama bu sefer ilk geldiğim günkü gibi hissetmiyordum. O zamanki heyecan yoktu. Daha düz, daha sakin bir his vardı. Kendi kendime düşünmeye başladım. Buraya neden geldiğimi hatırladım. Bir şeyleri değiştirmek için geldiğimi ama yaşadıklarımın beni bambaşka birine çevirdiğini fark ettim. Artık şunu biliyordum. Herkes yanında kalmıyordu. Herkes dediğini yapmıyordu. Ve en önemlisi, herkes güvenilecek biri değildi. Ama yine de devam ediyordum. Çünkü durursam düşecekmişim gibi hissediyordum. Ve o gün otobüste giderken içimden sadece şu geçti. Bir şekilde ayakta kalmıştım.
Ama mesele şu ki, sadece ayakta kalmıştım. Bu noktadan sonra hayatım iyice kontrolden çıkmaya başladı çünkü kumar dediğim şey artık arada baktığım bir şey olmaktan çıktı, günümün merkezine yerleşti. İşteyken bile aklım telefonda kalıyordu. Fırsat buldukça giriyordum. Tuvalete gidip bakıyordum, mola verince bakıyordum ve bu durum giderek büyüyordu. Başta küçük oynarken zamanla attığım miktar da arttı çünkü her kayıptan sonra geri almak istiyordum ve her seferinde bu sefer kesin alırım diye düşünüyordum. Ama çoğu zaman daha çok kaybediyordum. Maaş yattığı gün rahatlamam gerekirken daha çok gerilmeye başladım çünkü para gelir gelmez bir kısmını direkt oraya atıyordum. Sonra kaybedince kalanla ayı çıkarmaya çalışıyordum. Yetmeyince tekrar borçlanıyordum. Kredi kartları dolmaya başladı. Önce birini kullandım, sonra diğerine. Asgari ödeyerek dönmeye çalıştım. Ama bu da bir süre sonra yetmemeye başladı. Çünkü faiz ekleniyordu ve borç büyüyordu. Alkol de aynı şekilde arttı. Eskiden sadece akşamları içerken artık günün ortasında bile içmeye başladım. İş çıkışıyla sınırlı kalmadı. Kafamı susturmak için içiyordum. İçtikçe rahatladığımı sanıyordum ama ertesi gün daha kötü uyanıyordum. Bunun işe etkisi de başladı. Dalgın oluyordum, hata yapıyordum. Patron birkaç kez uyardı ama toparlanmak kolay olmadı çünkü gece uyuyamıyordum. Sabah yorgun kalkıyordum ve gün içinde ayakta durmak bile zor geliyordu. Bir gün maaşımın neredeyse tamamını kaybettim ve o gün eve gittiğimde elimde neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Oturdum ve uzun süre hiçbir şey yapmadan boş boş baktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Telefonu elime aldım, uygulamayı silmek istedim ve sildim ama ertesi gün tekrar yükledim. Çünkü artık bu bir döngü haline gelmişti ve ben o döngünün içinden çıkamıyordum. Borçlar büyüdükçe psikolojim daha çok bozuldu. Kimseyle konuşmamaya başladım. İşten çıkınca direkt eve gidiyordum, içiyordum, oynuyordum, uyuyamıyordum ve bu durum gittikçe ağırlaştı. Bir süre sonra kira bile zor ödenir hale geldi. Ev sahibi uyardı ve o noktada gerçekten köşeye sıkıştığımı hissettim. Bir gece yine tek başıma otururken aynaya baktım ve kendimi tanıyamadım. Ne için geldiğimi hatırladım kısa bir an. Köyden çıkmak, hayatımı düzeltmek için geldiğimi ama geldiğim noktanın bunun tam tersi olduğunu fark ettim. Elimde telefon vardı, önümde içki vardı ve cebimde yine borç vardı ve o an ilk defa çok net bir şekilde şunu anladım. Kontrol tamamen gitmişti. Ama buna rağmen ertesi gün yine kalktım çünkü artık başka bir şey yapmayı bilmiyordum. Zaten işim de pamuk ipliğe bağlıydı çünkü günlerdir dalgındım, uykusuzdum, yaptığım hatalar artmıştı. Patron birkaç kez uyardı ama toparlayamadım. Bir gün yine yoğunlukta siparişleri karıştırdım. Müşteriden şikayet geldi. Üstüne bir de kasada açık çıktı ve o gün patron net konuştu. İşi kaybettim. O an çok büyük bir tepki vermedim çünkü içten içe bunun olacağını biliyordum ama dışarı çıktığımda durumun ciddiyeti yüzüme çarptı. Çünkü artık sadece borcu olan biri değildim. Geliri de olmayan biriydim. Eve gittim. Oturdum, uzun süre hiçbir şey yapmadım. Telefonu elime aldım, bıraktım. İçkiyi açtım, kapattım çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Ama bir şey değişmedi. Borçlar durmadı, telefonlar gelmeye devam etti. Bir süre iş aramaya çalıştım ama artık düzenim tamamen bozulduğu için toparlanamıyordum. Görüşmelere geç kalıyordum, bazılarına hiç gitmiyordum bile. Zaten kafam yerinde değildi. İçki artmıştı, kumarı da bırakmamıştım. Yani aslında iş arıyor gibi görünüyordum ama gerçekten toparlanacak bir halde değildim ve bunu ben de biliyordum. Bir noktadan sonra mecbur kaldım. Başka çarem kalmadığını anladım ve telefonu elime alıp köyü aradım. Babam açtı. Durumu anlatmaya çalıştım. İşten çıktığımı söyledim, borçların büyüdüğünü söyledim, yardım istedim ama karşı taraf önce sustu, sonra ses tonu değişti, sertleşti. Sen ne yaptın da bu hale geldin diye sormaya başladı. Ben cevap veremedim çünkü gerçekten ne diyeceğimi bilmiyordum. Anlatılacak bir şey vardı ama anlatacak yüzüm yoktu. Sonra annem telefona geçti. O daha yumuşaktı ama onun sesinde de kırgınlık vardı. Benim sesimden durumun ne kadar kötü olduğunu anlamışlardı zaten. Birkaç gün sonra tekrar konuştuk ve bu sefer daha açık anlattım. Eğer yardım etmezlerse tamamen batacağımı söyledim. Artık toparlayamayacağımı söyledim.
Aile kendi içinde konuştu, sonra köydeki tarlayı satma fikri çıktı ortaya. Babam başta bunu kabul etmek istemedi çünkü o tarla onun için sadece para değildi. Bir emekti, bir hayat parçasıydı ama benim durumum ağır bastı. Annem de bastırdı ve sonunda kabul etti. Tarla satıldı. Paranın bir kısmı bana gönderildi. O parayı aldığım an kısa bir rahatlama hissettim. Hemen borçların bir kısmını kapattım. Üzerimdeki baskı azaldı gibi oldu. Sanki nefes alıyormuşum gibi hissettim. Ama bu his çok uzun sürmedi çünkü alışkanlıklarım değişmemişti. Yine kumara girdim. Biraz toparlayayım diye girdim ama yine kaybettim. Ve bu sefer kayıp daha büyüktü çünkü elimde toplu para vardı. Ve en acısı şuydu, o para benim son şansımdı. Babamla aram tamamen açıldı. Artık konuşmalarımız kısa ve soğuktu. Kardeşlerim de uzaklaştı. Bunu hissediyordum ama düzeltecek gücüm yoktu. Eşim zaten gitmişti. Çocuğum yanımda değildi. İşim yoktu. Ve artık arkamda duran kimse de kalmamıştı. O noktada gerçekten dipte olduğumu anladım. Ama buna rağmen duramadım. Şehirde bir süre daha tutunmaya çalıştım ama artık tutunduğum hiçbir şeyin karşılığı kalmamıştı. Ne iş vardı, ne düzen vardı, ne de bana destek olacak biri. Borçlar büyümüş, kapılar kapanmış. Kalacak yer meselesi de iyice zorlaşmıştı ve bir gün gerçekten başka seçeneğim kalmadığını kabul etmek zorunda kaldım. Evden çıkmak zorunda kaldığım gün aslında her şeyin bittiğini anladım ama bunu büyük bir tepkiyle değil, sessiz bir kabullenişle karşıladım. Çünkü artık şaşıracak bir şey kalmamıştı. Eşyalarımın bir kısmını bırakmak zorunda kaldım. Elime sadece bir çanta aldım ve dışarı çıktığımda nereye gideceğimi bilmeden yürümeye başladım. O an ilk defa gerçekten yalnız kaldığımı hissettim. Bir iki gün idare etmeye çalıştım, tanıdık bildik kim varsa yokladım ama kimse uzun süre kapısını açmak istemedi. Herkes bir noktada geri çekildi ve ben bunu fark ettikçe şehirde kurduğum bütün bağların ne kadar yüzeysel olduğunu anladım. Çünkü kimse benimle birlikte düşmek istemiyordu. O noktada artık seçenek kalmadı. Köye dönmeye karar verdim. Otobüse bindiğimde ilk geldiğim günü hatırladım ama bu bir özlem değildi, daha çok bir karşılaştırmaydı. Çünkü o gün içimde bir beklenti vardı, bir merak vardı, bir ihtimal vardı ama şimdi sadece yorgunluk, pişmanlık ve içimi kemiren bir boşluk vardı. Camdan dışarı bakıyordum ama gördüğüm hiçbir şey bana bir şey hissettirmiyordu. Köye vardığımda her şey aynıydı ama ben aynı değildim. Eve doğru yürürken adımlarım ağırlaştı. Kapıya geldiğimde bir an durdum, sonra içeri girdim. Annem kapıda karşıladı ama o eski sıcaklık yoktu. Sarıldık ama yarımdı, içinde mesafe vardı. Babam içerideydi. Bana baktı ama o bakışın içinde konuşulmayan her şey vardı. Kimse bir şey demedi çünkü söylenecek her şey zaten yaşanmıştı. Birkaç gün sonra tekrar ahıra girdim. Aynı işleri yapmaya başladım. Hayvanlara yem verdim, temizlik yaptım ama bu sefer yaptığım şey bir düzenin parçası gibi değil, daha çok geri dönülmüş bir mecburiyet gibi hissettirdi. Çünkü artık bu hayatı seçmediğimi biliyordum. Köyde insanlar beni görüyordu, selam veriyorlardı ama o eski samimiyet yoktu. Herkes bir şeyleri biliyordu ama kimse açık açık konuşmuyordu. Ben de anlatmıyordum. Çünkü anlatacak halim yoktu. Bir gün uzaktan çocuğumu gördüm. Kız kardeşimin yanında yürüyordu. Olduğum yerde durdum. Yanına gitmek istedim ama gidemedim. Sadece baktım. O da bana baktı ama o bakışta bir tanıma yoktu, bir bağ yoktu. Ve o an aslında neyi kaybettiğimi anladım. Çünkü bu sadece mesafe değildi, zamanla kopmuş bir şeydi. Akşam yine damın üstüne çıktım. Yıllar önce oturduğum yere oturdum. Aynı manzara, aynı karanlık ama bu sefer hissettirdiği şey bambaşkaydı. Çünkü o zaman bu karanlıktan kaçmak istiyordum. Şimdi ise kaçtığım yerin burası olduğunu anlıyordum. İstanbul'a giderken bir şey olabileceğime inanıyordum, kendimi kurtarabileceğimi düşünüyordum. Ama döndüğümde fark ettim ki sadece kaybettiklerimle geri gelmişim ve o yolda bıraktığım şeylerin çoğunu geri alamıyordum. Ve en çok da şunu anladım, gittiğim yer beni büyütmemişti, sadece eksiltmişti. Evet, Yusuf'un hikayesi burada bitiyor. Açıkçası söylenecek çok şey var ama insanın boğazında düğümleniyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Yusuf bu noktaya kendi hatalarıyla mı geldi yoksa başına gelenler mi onu buraya sürükledi? Sen onun yerinde olsaydın ne yapardın? Burada Yusuf'u yargılayabilir miyiz? Hikayeyi beğendiysen beğeni bırakmayı ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma.
abonelik. Tamamen ücretsiz ve bana gerçekten çok destek oluyorsun. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendine iyi bak.